Bir insanın ilişkilerinin niteliği o insanın yaşamının kalitesini belirler. İlişki sorunu gerçekle iletişim yani bir düşünce alışverişi sorunudur ve yaşamın her alanında karşımıza çıkar. Aile yaşamında anne babanızla aranızda bu tür sorunlar yer alabilir. Fikirlerinizi dinlemiyor, düşüncelerinizi sürekli olarak bir kenara itiyor olabilirler. Ne zaman konuşmaya kalksanız kendinizi bir tartışma içinde buluyor olabilirsiniz. Anne ya da baba sizseniz çocuklarınızla aranızda bu tür sürtüşmeleri gözlemleyebilirsiniz. Bu tür iletişim sorunları eşiniz, nişanlınız ya da arkadaşlarınız arasında da söz konusu olabilir. Arkadaşlık, meslek seçimi, para harcama gibi konularda farklı görüşlere sahip olduğunuz için çevrenizdekilerle sürekli sürtüşme içinde olabilirsiniz. Kişilerle ilişki kurma yönteminizden hoşnut olmayabilirsiniz. Daha yakın arkadaşlık ilişkileri kurmak istediğiniz halde çevrenizdekilerin size ilgisiz kaldığını, konuştuğunuz zaman sizi pek dinlemediklerini, hatta konuşmanızı çoğu kez sıkıcı bulduklarını biliyor ve bu durumu değiştirmek istiyor olabilirsiniz. Bazı kimseler fazla konuştukları, karşılarındakilere konuşma fırsatı veremedikleri için bir iletişim sorunu olduğunu düşünürken, diğerleri sürekli sözleri kesildiği halde hiç seslerini çıkaramadıklarından şikayet ederler. Kimileri en son söylenecek sözü ilk başta söylediklerinden başlarının sık sık derde girdiğini düşünürken başkaları az ve öz konuşmayı beceremediklerinden sözü uzatarak karşıdakinin ilgisini yitirdiklerinden şikayet ederler. Burada iletişim sorunlarının bir listesini yapmanın anlamı yok. Ancak şu noktayı yeniden vurgulamakta yarar var. İletişim sorunlarını çözmeden doyumlu bir yaşam sürdürmek olanaksızdır. Yeni kişilerle tanışmaktan utanan, tanıştığı kimselerle anlamlı ilişkiler geliştirmesini beceremeyen kimse bu yüzden yalnızlık içinde olduğunu bilebilir. Ne var ki daha anlamlı derin ilişkiler geliştirmek için ne yapması gerektiğini bilmeyebilir. Bu kişinin sağlıklı bir kişiliğin yanı sıra iletişim becerileri de geliştirmesi gerekir. İnsanların çoğu doyumlu bir yaşam gerçekleştirme çabası içindedir. Uzun yıllar okula gitme, meslekte yükselmeye çabalama, aileyi en rahat düzeyde yaşatmak ve çocukları en iyi biçimde yetiştirmek için uğraşma, anlamlı ve doyumlu bir yaşamı gerçekleştirebilmek içindir. Doyumlu yaşamı gerçekleştirme yönünde en önemli araç ise iletişimdir. İletişim sorunlarının çözümü iyi niyete ve bu sorunların altında yatan psikososyal süreçlerin bilinmesine bağlıdır. İletişim konusunda bilinçlenme, kişiye önemli etkileşim olanakları sağlar. Bu olanaklardan yararlanarak doyumlu bir yaşamı gerçekleştirmek kişinin kendini değerli görmesiyle başlar. Üstün Dökmen'in şiirsel dil ile söylersek, bir selam da kendimize vermemiz gerekir. Bir insan olarak kendimizi anlamlı görebilmemiz ise bu dünyada bizim de var olduğumuzu, dostluğumuzu tüm evrene yönettiğimizde bir kısmının bizi de saracağını bilmemizden geçer. Bir başka deyişle iç ve dış dünya ile anlamlı ilişkileri içinde olan bir insan olmamız gerekiyor. Matematiksel bir dille söylenirse iletişim konusunda teknik bilgiler ve beceriler gerekli. Fakat kendi başına yeterli değildir. İletişim bilgi ve becerilerinin arkasında gönül zenginliği, sevgi, anlayış ve hoşgörü vardır. Bu temel olmadan her türlü iletişim becerisi yalın ve anlamsız bir egzersizden ileri gidemez. Bilinçsiz bir temel üzerine kurulmuş zenginlik, dinamik gücünden yararlanılmayan bir çağlayana benzer. İnsan iletişimi hem kafa hem de gönül zenginliği ister. Biri olmadan diğerinin etkinliği yoktur. Bir ülkenin trafik düzeni o toplumun insan ilişkilerini yansıtan önemli göstergelerden biridir. Trafik, araç kullanan kişilerin birbirleriyle kurdukları ilişkilerin tümünü ifade eder. Bir ülkedeki trafik düzenine bakarak insanların birbirlerine nasıl bir tavır içinde olduklarını gözleme olanağı bulabilirsiniz. Günlük yaşamımızın önemli bir parçası olan trafikteki davranışlara bu amaçla kısaca bir göz atalım. Trafik kazaları ve iletişim kazaları. Türkiye'deki trafiğin temelinde bulunan ve onu biçimlendiren kurallar, toplum yaşamını yöneten temel anlayıştan kaynaklanır. Bu nedenle günlük trafik yaşamımızda uygulanan kurallar, batılı ülkelerin trafik kurallarından doğal olarak farklıdır. Kitapta yazılı olan trafik yasası,
Batılı ülkelerin kurallarına yakın düşer ama sokakta uygulanan trafik yasası Türk toplumuna özgüdür ve insan ilişkilerini yöneten temel anlayışı yansıtır. Örneğin büyük aracın geçiş üstünlüğü vardır. Kuralı bize özgü, trafik yasasında bulunmayan, oysa uygulamada geçerliliği olan bir kuraldır. Yine erkek sürücü kadın sürücüden üstündür. Kadın sürücü erkek sürücüye yol vermeli ve onun önüne geçmemelidir. Kuralı toplumumuza özgü, trafik yasasında olmayan bir kuraldır. Trafik yasasında bulunmayan ama Türkiye'de uygulamada kullanılan yukarıdaki örneklere benzer daha birçok gizli kural gösterilebilir. Duruma göre kırmızı ışıkta durulmayabilir. Trafik polisi tanıdıksa ceza yazmaz. Taksi şoförü özel araç kullananlardan daha ayrıcalıklıdır. Resmi araçlara ceza yazılmaz ve benzeri. Yukarıda da belirtildiği gibi trafik araçlı insanların ilişkisi olarak tanımlanabilir. Ne var ki bu ilişki sınırları ve kullanış biçimleri iyice belirlenmiş yerlerde yani yollarda yer alır. Bu sınırlandırmaya rağmen yol üzerinde trafik ilişkileri içinde olan kimselerin davranışlarıyla yüz yüze konuşan insanların iletişim ilişkileri arasında büyük benzerlikler bulunur. Bazı kimselerin konuştukları kişilerin sözlerini sürekli olarak kestiklerini gözlemlemişsinizdir. Bu kişiler sözlerini kestikleri kimselerden sosyal mevki, prestij ya da yaş yönünden büyük bir olasılıkla daha büyüktürler. Sosyal itibar yönünden büyük olan bu kişiler karşısındaki sanki konuşmuyormuş gibi istedikleri anda söze başlar. Bu davranış biçimiyle trafikte büyük araçların kendilerinden daha küçük olan araçların yollarını kesmeleri, sanki küçük araçlar yokmuş gibi davranmalar arasındaki benzerlikler nedenli çarpıcı değil mi? Bir aracın sürücüsü yolda kendinden başka araç yokmuş gibi davranırsa trafik kazası olur. Bir kişi konuşurken karşısındakini nasıl etkilediğini düşünmeden kendi bildiği yönde istediğini söylerse aynı trafikte olduğu gibi iletişim kazaları ortaya çıkar. İnsan ilişkileriyle ilgili bu kazaların sonucunda da yaralananlar ve ölenler vardır. Küsenler, ayrılanlar ve gücenenler yaralıları, kendi içine kapınıp yalnızlığa gömülenlerse ölenleri karşılar. İletişim kazaları trafik kazalarında olduğu gibi kazalara yol açan nedenler bilindiği derecede azaltılabilir. İletişim konusunda bilgi edinen birey hem kendini hem de çevresindekileri daha iyi değerlendirir ve anlar. Kendi davranışlarını değerlendirebilen kimse kurmuş olduğu ilişkilerin temelinde yatan psikolojik süreçleri anlar ve farkına varmadan ortaya çıkan iletişim kazalarını önleyebilme olanağına kavuşur. Sözün kısası. Bir kişinin kendinden hoşlanması ve kendini diğer insanlarla, doğayla ilişki içinde görmesi yaşamının anlamlı olmasını sağlar. Gergin bir toplum içinde yaşıyoruz. Kişileri kuşatan bu gerginliğe esir düşmemek için kişinin kendisiyle ve çevresiyle bilinçli ilişki kurması gerekir. Bilinçli iletişim anlamlı yaşama, anlamlı yaşamda sakin ruh halinin gelişmesine yol açar. Türk insanı özgürlükçü çağdaş anlayışın toplumumuzda kök salması ve filizlenmesi için iletişim gereğini benimsemeli ve zaman kaybetmeden uygulamaya koymalıdır. Özgür ortam içinde yapılan iletişim toplum sorunlarının çözümüne olduğu kadar kişiler arası sorunların çözümüne de katkıda bulunur. İletişim alışkanlıklarının bazıları trafik ilişkilerinde görülür. Trafik kazaları nasıl ölü ve yaralılar ortaya çıkarıyorsa, iletişim kazaları da ölü ve yaralılar ortaya çıkarır. Bu tür ölü ve yaralıların sayısı azaldıkça toplumumuz daha sağlıklı olur. Yeniden İnsan İnsana adlı bu kitap Doğan Cüceloğlu'nun bir iletişim kitabı ve eğer iletişim sorunları yaşıyorsanız konuşmama nasıl başlayacağım, nasıl devam ettireceğim ve nasıl sonlandıracağım, kendimi iletişim kazalarından nasıl koruyacağım, bu soruların cevaplarını işte bu kitapta bulacaksınız. Özellikle örneklerle yani örnek hikayelerle size bu kitap rehber olacak. Başucu niteliğindeki bir kitap. Bazen soruyorlar hangi kitabı okuyalım diye. İşte okuyacağınız bu kitap Doğan Cüceloğlu'nun Yeniden İnsan İnsana adlı kitabıdır. Araştırma kitabıdır. Türkiye'den örneklerle, günümüz örnekleriyle bu kitap size yol gösterecektir.
ve yaşadığınız iletişim kazalarını, sevdiklerinizle yaşadığınız iletişim kazalarını bir nebze olsun azaltacak, sizi bilgi yönünden donatacak ve çevrenizdeki diğer insanlara örnek olmanız gerekecek ve örnek olacaksınız. Savaşçı, Gerçek Özgürlük gibi kitapların yazarı olan Doğan Yüceloğlu günümüzde halen en çok okunan kitaplar arasında psikoloji, dil psikolojisi alanında ve arkadaşlar kendini geliştirmek isteyen insanlar anlamında herkesin başvurduğu bir kaynaktır. Okumanız gereken kitaplardan bir tanesidir. Günde 20 sayfa okuyarak bu kitabı zaten yaklaşık 20 günde bitirebilirsiniz. Bu konuda hiç şüphem yok. Evet, yeniden insan insana iletişim kazalarının önüne nasıl geçeriz? Bu soruların cevabını bize veriyor. Siz de bu kitabı okuduktan sonra iletişim kazalarının önüne nasıl geçeriz? Nasıl geçiyoruz? Bu videonun altına yorumlarınızla destek olabilirsiniz. Hepinize iyi okumalar.